Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle böyle büyük boy bir kılaç çanta çalışacağız. Bu çantamızın modeli kirpik model. Daha öncesinde birkaç farklı versiyonunu yapmıştım. Şimdi bir de böyle bir kılaç çantasını çalışmak istedim ve bakın model gerçekten harika bir model ve clutch boya da çok yakıştı. Bu çantamızı örerken kağıt iplik kullandım ben. Kendinden simleri pulları olan bir kağıt ip. Toplamda da 300 gram kağıt ip gitti arkadaşlar bu çantamız için. Şöyle içine de suni deriden bir astar tercih ettim. Astarın ölçüsüne göre ördüm ben bu çantamızı. Bakın iç hacmi oldukça geniş ve fermuarlı olması da tabii ayrıyeten çok güzel. Bu elcik kısmına ayarlanabilir bir halka taktım ve şöyle de yine deriden bir elcik kullandım. İsterseniz elciğini siz kendi ipinden de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Çantamın ölçüsünü vermek istiyorum size ve hemen bir boy ölçüsü vereyim. 26 santim bu çantamızın yüksekliği, en ölçüsü de şöyle tuttuğumda 37 santimde çantamızın eni. Dediğim gibi çantamızın ölçüleri oldukça güzel. Yaz aylarına çok yakışacak bir çanta olduğunu düşünüyorum. İster gündüz ister akşam çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu çantamızı ve birçok eşyanızı da içine rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Bütün detayları açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, hemen çok kısa bir malzeme listesi vereyim size. Şimdi şöyle bir kağıt ipim var. Bu kağıt ipim çile halinde satılıyordu. Ben bu şekilde sardım. Burada şu an 220 gram var. Onun dışında da bakın şöyle bir astar kullanacağım ben çantamızın içine. Suni deriden bir astar arkadaşlar. Ölçüsünü de size vereyim. Şöyle hemen tutuyorum. 36 santim eni. Hemen bir boy ölçüsü de vereyim size. 26 santimde boyu ve 3,5 milim tığ kullanacağız. Şöyle 2 tane de işaretleyici ayarlayalım lütfen. İlk başta bir taban çalışacağız. Tabanımız böyle ince uzun oval bir taban yapacağız. Bu çantamızın alt kısmına göre ayarlayacağım ben tabanımızı. Tamamen göz kararı çalışacağız arkadaşlar. Hemen şöyle 3 boyutlu zincir çekerek başlıyorum. İpim çok kalın bir ip değil. Pullu, pul karışımlı bir ip. Hemen şöyle bir miktar ayırıyorum. Şimdi önce bir kilit zincir yapacağım. Şu şekilde sıkıştırıyorum iyice buraya. Şimdi ayırmış olduğum ipi tığımın üstüne atıyorum ve bir zincir yapıyorum. Zincirlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. 3 boyutlu zincir, dört bir tarafında da başak görüntüsü olan bir zincir. Geri dönüşlerimiz ve arttırmalarımız bu ilk sıradan itibaren olacak. O yüzden de bu zincir bizim işimizi bir tık daha kolaylaştıracak. Onun da bilgisini vereyim. Çok fazla sıkı yapmayalım bu zincirlerimizi, çünkü tam orta kısmına batarak ilerleyeceğiz. Şu şekilde elimiz bir tık daha rahat. Toplamda 48 adet zincir çekeceğiz. Bir tane de artı zincirimiz olacak. Evet, bakın şöyle 48 artı bir zincir yaptım. Bir zincirimde tığımın üstüne diğer ipimi atmadım arkadaşlar. Direkt gelen ipi kullanarak bir zincir yaptım. Zaten ayırmış olduğum ip bakın bu son sırada bitti. Yani tam yetti. Şimdi geri dönüş yapacağız ama arttırma yaparak geri dönüş yapıyoruz. Onun öncesinde size bir ölçü vermek istiyorum. Tam bu zincirimin ölçüsünü. Hemen bakalım. Şuradan tuttuk. Evet, 27 santim.
arkadaşlar. 27 santimlik bir zincirimiz var. Ölçüsünü de veriyorum ki çünkü ipten ipe fark edebilir. Rafyanın dokusu farklıdır, kalınlığı farklıdır. Polyester makramenin farklı, kağıt ipin farklı. Benim şu an elimdeki kağıt ip ince bir kağıt ip. O yüzden o bile fark edebilir. Onun için de ölçüsünü de veriyorum. Şöyle bakın, aynı noktaya 3 tane arttırma sık iğnesini yaptım. Kilit zinciri hesaplamadım. Burada bakın 1, 2, 3. 3 tane arttırmamı yaptım ilk sıradan. Ve hemen gelen başakların içine birer tane sık iğne yapıyorum. Tam bu orta kısımlara, başakların ortalarına batarak birer sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet, en son sıraya geldim arkadaşlar. Bakın, ilk yapmış olduğum 3 boyutlu zincirimin içinden battım. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Ve bir kere daha, yani toplamda 3 tane sık iğnemiz olacak. Burada hemen işaretleyicimi ilkinin içinden takıyorum. Çünkü arttırma noktalarımızın başlangıçlarının belli olması gerekiyor. Şimdi yanından tekrar her başa sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet, tekrar geldim sıra sonuna. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bu ilk takmış olduğum işaretleyici, yani ilk arttırma yaptığımız nokta çantamızın başlangıç ve bitiş noktası arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Farklı bir işaretleyici takabilirsiniz, yani sizde belli olsun diye. Hemen bakın, işaretleyicimi çıkardığım noktaya bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine bir arttırma yapıyoruz yani burada. İkinci gelen başa tekrar bir sık iğne. Aynı noktaya bir sık iğne daha. Üçüncü gelen başağın içine tekrar bir sık iğne. Ve aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha. Bakın. Hemen burada ilk sık iğnemizin içine işaretleyicimizi takacağız. Önce bir geriye doğru sayalım. 2, 4, 6, yani tam bu kısma işaretleyicimi takıyorum. Şimdi buradan tekrar gelen başakların içinden örmeye devam ediyoruz. Dümdüz sık iğne yapacağız. Tekrar işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimi çıkardığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen bu noktaya. İkincisini yaptım. Ve ilkine yine takalım. Pardon, çıktı ilmeğim. Hemen şimdi yanındaki başa aynı şekilde yine çift yapıyoruz. Ve yanındaki başa yine aynı şekilde çift yapıyoruz. Burada tepe noktalarımızda 6 tane ilmek olacak. Yani arttırmamızı yaptık. Şimdi gelenlerden tekrardan sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik yine sıra sonuna. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum ve bu sıradaki arttırmamı yapıyorum. Bir önceki sırada hepsini çift batmıştık. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir çift bir tek yapacağız. İlk gelen sırama bir çift yapıyorum. Şu şekilde hemen işaretleyicimi yine takıyorum.
Yanındaki gelen başa tek yapıyorum. Hemen yanındakine çift yapıyorum. Hemen yanındakine tek yapıyorum. Şimdi 2 tane çiftimiz var. Bir çift daha yapıyoruz. Toplamda 3 adet çiftimiz olması gerekiyor tepe noktasının. Ve yanından tekrar sık iğnelerden örmeye başlıyorum. Tekrar işaretleyicimi çıkartıyorum. Şimdi bu noktadaki arttırmamı yapacağım. Hemen şöyle çift yapıyorum ilk gelen başağıma. İlkine takıyorum yine. Şu şekilde. Şimdi tek yapıyorum. Bir çift, bir tek. Tekrar çift yapıyorum. Ve tekrar tek yapıyorum. Çift yapıyorum. Ve yanından örmeye devam ediyorum. Ve tekrar sıra sonuna geldim. Hemen şöyle bir ölçüme bakıyorum. Şu şekilde bakın. Bir sıra daha arttırma yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir daha ölçelim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Şimdi bir önceki sırada çiftle başladık. Şimdi tekle başlıyoruz. 2 tek, 1 çift olacak bu sıramızın adı. Şöyle 2 tekimi yaptım. Yine işaretleyicimi aldım ve ilkine taktım. Hemen yanından bir çift yapıyorum. Ve yanına bir tek ve yanına bir tek daha. Tekrar bir çift. Yanına bir tek. Yanına bir tek. Şimdi bakalım. 2 tek yaptık, bir çift yaptık, 2 tek yaptık, bir çift yaptık. Şimdi bir çift daha yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir çiftimi daha yaptım. Ve tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum gelen sıraya. Yine sıra sonundayız. İşaretleyicimi çıkardım. Ve hemen 2 tane tekimi yapıyorum bu kısma. Tekrar takıyorum. Hatta burada takmama gerek yok aslında. Çünkü burası son arttırma sıramız. Ama diğer işaretleyicimiz kalacak tabii ki. Şimdi hemen bir çift yapıyorum. Yanından 2 tane tek. Tekrar bir çift yapıyorum. Yanından 2 tane tek. Bakalım şimdi kaç çiftimiz var? 2 tekle başladık. Bir çift, 2 tek, bir çift ve şimdi yine bir çift yapıyoruz. Ve tekrar sık iğnelerime devam ediyorum. Evet, tekrar sıra sonuna geldim. Şimdi bakalım taban kısmı bence yeterli. Şimdi buradan arkadaşlar işaretleyicimi alıyorum. Sık iğne öreceğiz. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar yine işaretleyicimi takıyorum. Çünkü dediğim gibi burası hem başlangıç hem bitiş noktası arkadaşlar. O yüzden bu işaretleyicimi çıkarmıyorum. Ama gelen başaklara şimdi birer tane sık iğne yapacağız. Bu sıradan sonra tabanımızın çevresini sayalım. 4'ün katları olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an ben de hala saymadığım için
Saydıktan sonra, yani bu sırayı bitirip saydıktan sonra tekrar görüşelim. Bakalım eksiğimiz var mı? Varsa da ikinci sıradaki sık iğnemizde tamamlayalım eksiklerimizi. Şimdi bu kısmı dümdüz arttırmasız bir şekilde sık iğne yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı komple sık iğne yaptım. Geldim tam işaretleyicimin olduğu yere. Bu arada ben tabanımı ütüledim ve saydım. Elimizde tam tur olarak 116 tane ilmek var ve 116 ilmek de bize 4'ün katlarını veriyor. Şimdi ben buradan tekrar işaretleyicimi çıkarıp yine sık iğne öreceğim ve işaretleyicimi tekrar takıyorum. Buradan yine dümdüz arttırma yapmadan sık iğnelerimizi örüyoruz arkadaşlar. Tam çevresi tabanımın 116 ilmek. Bu da 4'ün katları demek oluyor. Bu sıra üstüne bir sıra daha sık iğne öreceğim. Yani toplamda arttırmanın üstüne 3 tane sık iğne örmüş oluyoruz. Ondan sonra da tekrar bakacağız. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet sevgili hanımlar, şimdi bu kısmı tamamladık. Arttırmaların üstüne 3 sırada sık iğne ördük. O da modelimizin güzel güzel böyle taban üstüne oturması içindi. Bakın şöyle göstereyim. Tam ölçü oldu astarımızla. Şu şekilde. Bakın. Şimdi model kurulumuna başlayalım. Bunun için önce ne yapacağız? İpimi burada ben koparmıyorum. Hemen buradan, bu kısımdan modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum buradan. Artık şöyle kenara alıyorum. Hemen yanındaki başaktan bakın şöyle arkadan girdim. Burada temiz bir görüntü olsun diye açıkçası bunu yapıyorum. Şöyle girdim. Bu ilmeğim burada duruyor. Şimdi şu şekilde bir ilmek çıkardım diğer ipimden. Bakın şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bunun üstüne 2, 3 tane yeterli. Aynı noktaya bakın, aynı noktaya giriyorum. Burada toplamda 4 tane ikili trabzan olacak. Yani bir üst sıraya çıktığımız üçlü zinciri de sayacağız. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle sayalım hemen. İlk yukarı çıktığımız zincir 2, 3, 4. Bakın 4 tane oldu. Araya herhangi bir zincir çekmeden buradan itibaren sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncüye tığımın başına ipimi aldım. Dördüncü ilmeğe batıyorum şu şekilde. Şöyle hafif uzattım, bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar giriyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Üçüncü ikili trabzanım, aynı noktaya giriyorum. Ve dördüncü ikili trabzanım. Bakın. Şimdi tekrar tığımın başına ipimi aldım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüden batıyorum. Tam bu kısımdan. Çok hafif uzattım. Şöyle ikili trabzan. Aynı noktaya girdim. İkinci ikili trabzan. Aynı nokta. Üçüncü ve dördüncü ikili trabzanım. Bakın. Şimdi tekrar tığımın başına alıyorum. Yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım. Burada da aynı işlemi tekrar ediyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğin içine hanımlar. Modelimiz bundan ibaret. Şöyle bir kere daha göstereyim size. 1, 2, 3. Dördüncüye battım ve bir ikili trabzan yaptım.
Tekrar battım. Yine bir ikili trabzan. Tekrar üçüncü ikili trabzan ve tekrar dördüncü ikili trabzan. Bakın bu şekilde ilerleyecek çantamızın modeli ve bu model bu kılaç çantamıza çok yakışacak. Şimdi ben burayı komple örüyorum. Herhangi bir arttırma yok arkadaşlar. 3 atlayıp dördüncüye batacağız. 3 atlayıp dördüncüye batacağız. Bu kısmı komple örüyoruz. Ve burada tekrar bağlantı noktasını sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, geldim. Bu aradaki kalan sayılarım bunlar. Şimdi buradan tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın bu tarafta da 3 tane ilmeğim kaldı. Yani bu sayımızın tam net bir şekilde tuttuğunu gösteriyor. Hemen buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine araya herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bakın burada ilk başlamış olduğumuzda modelimize 3 tane zincir yapıp yukarı çıkmıştık. Şimdi hemen o zincirlerin en tepe noktasına batıyoruz. Şu şekilde başak kısmını alalım lütfen. Şöyle. Burayı biraz çıkaralım. Şöyle başak kısmını aldım ve ilmeğimi bu kısımdan geçiriyorum. Bu şekilde ve hemen aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve buradaki boştaki ipimi çekiyorum. Sonra diğer ipimi de tığımın üstüne alıyorum. Bakın bu şekilde bir birleştirme yaptım. Hemen şöyle bir zincir, 2 ve 3 zincir. Şimdi burada ne yapıyoruz? Başına doladım. Bakın buraya değil, bir altına batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Aynı noktaya bir daha battım ve bir ikili trabzan daha. Toplamda 4 tane oldu. Yani birleştirmesini buradaki ilk üçlü zincirimizin en üstteki başağından birleştiriyoruz. Sonra buraya yapacağımız bu trabzanları da bir alt ilmeğinden yapıyoruz ki şöyle ortaya temiz bir görüntü çıksın hanımlar. Burayı sadece bir kere göstereceğim. Bir tur daha gösterirsem videom ekstra uzayacak. Şimdi size ne kadar kaç santim örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ondan önce bakın şuradan birkaç tane daha model yapacağım. Tığımın başına ipimi aldım. Bakın buradaki ikili trabzanıma geliyorum. Tam bu noktadaki şu orta kısma batıyorum hanımlar. Hemen bir bakalım. Bakın şu orta kısma batıyorum. En üstteki başağı değil. İkili trabzanımın ortasına batıyorum. Ve buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen tığımın başına ipimi aldım. Bu kısma geçiyorum. Bakın buraya batmıyorum. Şu kısma batıyorum. Şöyle arkadan göstereyim. Şu kısma. İkili trabzanımın gövde kısmına batıyorum. Ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tam 4 adet ikili trabzan yapacağız. Ve modelimiz hep bu şekilde kendini tekrar edecek. Bakın şöyle şu şekilde çantamızı içine çok rahat sığdıracağız. Bakın şu an için harika. Ne kadar öreceğiz? Hemen size söyleyeyim. Metremi yine aldım elime. Tabii şimdi bu taban kısmı biraz dengesiz. Bakın şu kısma kadar öreceğiz arkadaşlar. Bu deliklerin altına kadar. Bu da
model kısmı diyeyim 22 santim ama taban kısmı da 25 santime tekabül ediyor. Buna dikkat edin lütfen. Eğer sadece model kısmını hesaplayacaksanız 22 santim bu kısma kadar. Ama komple tabandan itibaren de bir hesap yaparsanız 25 santimlik bir yüksekliği olacak çantamızın. Bunu da dikkate alırsanız sevinirim. Yani 25 santim ördükten sonra tekrar görüşelim hanımlar. Evet sevgili hanımlar, şimdi çantamızın son model kısmındayım. Şimdi burada geride sadece 2 tane modelim kaldı. Onları da yaptıktan sonra üstüne sık iğneye geçeceğiz. Hemen yapıyorum bu 2 modeli de. Birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. Evet, bu kısma çekeceğiz ipliğimizi. Hatta keselim. Üstünün sık iğnesini farklı bir yerden başlayacağız. Şu şekilde birleştirmesini yapıyorum. Evet. Zaten buraya sık iğne geçeceğiz. Bu ipi de arada yürütebiliriz. Ben şimdilik hafif sabitledim onu oraya. Model kısmının hemen sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle. Bakın tabandan itibaren ölçüyorum. Ve 25,5 santim model kısmının yüksekliği. Şimdi bunun üstüne 2 sırada sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir de en ölçüsü vereyim. 35 santimde şu şekilde en ölçüsü. Evet bakın hemen şu uç kısımdan başlıyoruz. Şu şekilde üstüne attım bir tane. Şimdi gelen başakların her birine sık iğne yapıyoruz. 2 sıra sık iğne geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Çok da gevşek tutmayalım elimizi. Ağız kısmı çünkü bir tık toparlasın. Bakın her ilmeğin üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Kirpiklerimizde 4'er tane ikili trabzan var. Ona dikkat edelim. Yani her kirpiğimizin üstüne 4 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Ve bu şekilde komple dönelim. 2 sıra örelim arkadaşlar. 2 sıra sonunda da tekrar görüşeceğiz. Spiral bir şekilde de örebilirsiniz. 2 sıra sık iğnemi ördüm ben bu çantamızın ağız kısmına. Şimdi bakın şurada şöyle birleştirmemi de yaptım. Hemen bu noktadan şöyle bir kaydırma yapıyoruz. Bu artık son dokunuşumuz olacak çantamıza. Bunu yapma sebebimiz de çantamızın ağız kısmı hem sağlam olsun hem de şık bir görüntü katıyor. Hemen şöyle birazcık sıkı sıkı da yapabiliriz bu kaydırmamızı.
ya da iş sürmemizi bu şekilde komple çantamızın ağzını döneceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Hem çok sağlam oluyor hem de güzel bir çerçeve hattı veriyor. Şimdi bunu da yapalım. Sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet, kaydırma kısmını da tamamlıyoruz. Hemen şöyle. Evet, bu kısımda kesiyorum artık ipimi. Ve hemen yanından içeriye alıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle güzelce bir ütümüzü yapıyoruz. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızı ütüledikten sonra şöyle bakın. Şu şekilde iç astarımızı yerleştireceğiz şimdi. Hemen şöyle başlıyorum ben. Tam ölçü oldu iç astarımıza göre çantamız. O yüzden de böyle düzelte düzelte astarımızı içine yerleştiriyoruz. Şurada bir katlanma olmuş. Hemen. İyice elimizle düzeltelim. Önlü arkalı tabii ki. Evet. Şöyle göstereyim bakın. Bu son 2 sırayı da çantamızın astarı içeride kalsın diye yaptık. Bu astar kısmının görünmesini açıkçası ben sevmiyorum. Çantanın içinde kalması her zaman için daha şık bir görüntü sağlıyor. Bakın birebir ölçü oldu. Birebir. Şöyle. Şimdi bunu neyle dikeceğim ben? Elimde şöyle 2 tane mumlu ipim var. Bu vizon rengi ve bir de şöyle açık bir renk ipim var. Bu da krem rengi. Bu ipi tercih edeceğim ben. Vizon rengi astarın kendi içinde koyu duracaktır. O yüzden bakın şöyle göstereyim. Bu rengi kullanmayacağım. Bu rengi kullanacağım arkadaşlar. Bu kısımlarda da böyle çok fazla renk olsun istemedim. Kendi ipiyle de dikebilirsiniz tabii ki siz. Benim elimde böyle bir malzeme olduğu için ben bunu değerlendireceğim şimdi ve astarımı bu iple monte edeceğim. Şöyle yine sağını solunu iyice düzeltelim. Herhangi bir kayma olmasın. Ondan sonra da dikme işlemine geçelim. Arkadaşlar şimdi şöyle ipimi hazırladım. 1 metre kadar hazırladım ben ipimden. Hemen şu iç kısımdan önce bir sabitleyelim ipimizi. Tam şu noktadan. Şu şekilde. Tabii dış taraftan gizliye gizliye gideceğiz. Çok fazla belli olsun istemiyorum ben. Hemen bakın şuradan şöyle alttan batarak ilk deliğime dikişimi yapıyorum. Biraz böyle sıkı sıkı olursa da iyi olur. Hemen bakın şöyle ikinci deliğe geldik. İlk sık iğnemize denk geliyor. Bu çantamız. Şu şekilde böyle iç kısımlardan yürüteceğiz. Şöyle göstereyim hatta yakından. Aynı sırada olmasına özen gösterelim lütfen. Şu şekilde. Şimdi buradan iç kısma batıyoruz.
Bakın. Hemen yanından devam ediyorum. İpimizin rengi de bu şekilde duracak. Şöyle yine yürüte yürüte şuradan batalım. Ve burada da çok hafif tutturalım tabii ki. Evet, bu astarımızı bu şekilde dikelim. Sonra tekrar görüşelim sevgili hanımlar. Evet arkadaşlar, clutch çantamı ben bitirdim. Bakın şu şekilde göstereyim size de. Gayet güzel, renk uyumu da başarılı. Hemen bakın şu şekilde açıyoruz ve kullanıma hazır çantamız. Şimdi bu çantaya bir elcik de yapabilirsiniz. Bakın şöyle ayarlanabilir halkalar var. Hemen şu kısımdan bir yerden takıp buraya çok rahatlıkla bir elcik örebilirsiniz. Çantanızı tutmak için, daha kolay taşımak için daha doğrusu. Hemen bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar, bir projemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizden ricam kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Çanta ile ilgili bütün detayları, astarın ölçüsünü, ne kadar ip kullandığımı, her şeyi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.